Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hamur yoğurma açma derdi olmadan herkesin kolaylıkla hazırlayabileceği, yapımı oldukça basit ama el açması tadında nefis mi nefis bir börek tarifi vereceğim. Hemen işimize başlayalım. Ben ıspanaklı bir börek yapacağım için ıspanaklarımı hazırlamakla işime başladım. Öncelikle tabii ki de sirkeli suda beklettim. Güzelce uzun bir süre yıkadım. Tamamen temiz olduktan sonra baş kısımlarını kesip gelişi güzel bir şekilde doğramakla işime devam ediyorum. Doğrarken özellikle sap kısımlarını çok fazla uzun bırakmamaya dikkat edin ki daha sonrasında böreği yerken çok fazla dişinize gelmesin, yani rahatsız edici olmasın. Ispanaklarımızın tamamını doğrayıp hazırladıktan sonra süzgeçli bir kabın içerisine alalım. Üzerlerine ortalama 2 çay kaşığı kadar tuz ekleyip elimizle güzelce ovuşturalım. Birkaç dakika bu şekilde dinlenmeye alalım ki daha da suları çıksın, yani acı suyu çıkmış olsun. Diğer taraftan bir adet soğanı çok ince olacak şekilde doğrayalım. Bu arada elinizde varsa yarım demet kadar yeşil soğan da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Elimde olmadığı için ben kuru soğan kullanmayı tercih ettim. Hemen hazırladığımız soğanları da ıspanakların üzerine ilave edip tekrardan şöyle elimizle birazcık daha ovuşturalım ki soğanlarımızın da acı suyu çıksın. Daha sonra tamamını bir araya alıp elimizle sıkıştırarak suyunun tamamen akmasını sağlayalım ve farklı bir kasenin içerisine alalım. Şöyle gördüğünüz gibi suyu, yani o acı suyu tamamen çıkmış durumda. Şimdi ıspanaklarımızın üzerine peynir ilavesi yapalım. Dilediğiniz kadar peynir kullanabilirsiniz. Kahvaltıda masadan artan o dilim dilim olan peynirleri ben genellikle hepsini bir araya topluyorum. Daha sonra bu şekilde böreklerde iç olarak kullanıyorum. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz ama kullandığınız peynirler mutlaka ben derim ki köy peyniri olsun, yani inek peyniri olsun. O zaman çok daha lezzetli ve güzel olacaktır. Karıştırıp hazırladığımız iç harcını bir kenara aldıktan sonra sosumuzu hazırlayalım. Sos için uygun bir kasenin içerisine 1 su bardağı zeytinyağı kullandım ben. İsterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ekleyip üzerine 2 yemek kaşığı kadar mısır veya buğday nişastası ekleyelim. Yemek kaşığımız çok fazla dolu olmasın. Gördüğünüz gibi tepeleme olacak şekilde ekledim. 1 çay kaşığı kadar da kabartma tozu ilave ettim. Ardından çırpıcıyla homojenize bir kıvam alıncaya kadar çırptıktan sonra üzerlerine 2 dolu yemek kaşığı kadar sirke ilave ettim ve tekrardan çırpmaya devam ediyorum. Normal çırpıcıyla da çırpabilirsiniz. Karışıyorsa normal kaşıkla da çırpabilirsiniz. Ama sonuç olarak kıvamı bu şekilde olmalı. Hemen onu kenara alalım. Şimdi geçelim yufkalarımızı hazırlamaya. Toplamda 4 adet günlük büyük boy yufka kullanacağız. Öncelikle bir tanesini bu şekilde tezgahımıza güzelce açalım. Ardından üzerine sosunu gezdirip her tarafına gelecek şekilde fırçayla güzelce sürelim. Üzerini çok fazla yağlı yapmamaya, yani tamamen yağ ile kaplamamaya dikkat edin. Videoda gördüğünüz şekilde üzerine birazcık sos sürüldü mü yeterli gelecektir. Çok fazla yağ ile kaplarsanız eğer daha sonra böreğiniz yağdan yenmez. Tarifi farklı bir şekilde daha önce de denemiştim. O yüzden bu şekilde özellikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Hemen böyle gördüğünüz gibi hafiften ıslandı mı artık yufkalarımız. Şimdi 2'ye katlayalım. Aynı gözleme yufkası katlar şekilde. Şimdi tekrardan üzerini yine yağlayalım. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beni nerelerden, yani hangi ülke veya şehirlerden izlediğinizi yoruma yazarsanız çok çok sevinirim. Üzerini tekrardan yağladıktan sonra şimdi 2 kat daha katlayalım. Aynı videoda gördüğünüz şekilde az önce de söylediğim gibi gözleme katlar gibi katlıyoruz ama hamurumuzu çok fazla küçültmüyoruz. Şimdi hazır olan hamuru 4 eşit parçaya keselim. Diğer hamurlarımızın tamamını da aynı şekilde hazırlayacağız. Videomuz çok fazla uzun olmasın diye çok detaya girip onları da göstermek istemedim.
Şöyle hemen üzerlerine de dolu dolu yemek kaşığı olacak şekilde iç harcından koyalım. Ben ıspanaklı yaptım. Sizler sadece peynirli, maydanozlu, farklı iç harçlarıyla da deneyebilirsiniz. Hatta bunu kıymalı da denemiştim. Kıyma ve patates birlikte. O şekilde de çok çok güzel olmuştu. Şimdi yufkalarımızın kenarlarına şöyle yavaştan yağ sürelim. Yani hazırladığımız sostan sürüp böyle bohça şeklinde kapatarak ters çevirelim. Tamamının, yani her tarafına sürmedim ki böreklerimiz çok yağlı olmasın. Özellikle bu şekilde sadece köşe kısımlarına sürdüm. Bu arada kanalımda birbirinden farklı ve lezzetli çeşit çeşit börek ve yemek, hatta tatlı tariflerim de mevcut. Dilerseniz kanalımı ziyaret ederek diğer tariflerime de göz gezdirebilirsiniz. Şimdi bir tepsi alalım. Mümkünse içerisine yağlı bir fırın kağıdı yerleştirelim. Ardından hazır olan böreklerimizi aralıklı olacak şekilde tepsimizin içerisine güzelce dizelim ve üzerlerine İsterseniz sos sürebilirsiniz ama ben sadece yumurta sarısı sürdüm. Şöyle parlak güzel bir görüntü olsun diye. Toplamda yani tamamı 2 tepsi kadar oldu ve 2 adet yumurta sarısı yeterli geldi. Yumurta beyazlarını ne yapayım derseniz onunla da beze hazırlayabilirsiniz isterseniz. Yani onları da atmanıza gerek yok. Bu şekilde tamamını hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmeye gönderelim. Fırınınız çok fazla yavaş pişiriyorsa 190'da da pişirebilirsiniz. Fırından fırına mutlaka pişirme süresi değişecektir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmenizi tavsiye ediyorum. Üzerleri çok güzel böyle nar gibi kızardıktan sonra artık hazır olmuştur. Şöyle gördüğünüz gibi üzeri çıtır çıtır oldu. İçerisi yumuşacık ve kat kat. Hazır yufkayla yaptığıma asla kimse inanmadı. Herkes yine de elimde açarak hazırladığımı düşündü. Gerçekten hem sosu çok basit hem de yapımı çok güzeldi. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer beğendiyseniz emeğime saygı olarak videomu beğenmeyi, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve de sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Tekrardan yeni videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.